Biliyor muydunuz? Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak döneminde koskoca bir devleti gizlice tek bir kadının yönettiğini ve o kadının gücünü korumak için kendi öz torununun ölüm fermanını hazırladığını, burası Topkapı Sarayı. Entrika, rüşvet ve kanla yazılmış bir iktidar masalı. Bir gece yarısı zindana sürüklenen genç bir şehzade, bir falcının kehanetiyle başlayan korku ve yağmur altında saraydan çıkan o soğuk tabutlar. Safiye Sultan sadece cihanı değil, kendi ailesini de yutan bir hırsın adıydı. Kendi öz torununun canını alan bu amansız hırs, saray koridorlarında korku dolu bir sessizlik yarattı. Onunla karşı karşıya gelmeye cüret eden herkes sonunda o karanlık kuyularda yok oldu. Onun İngiliz kraliçeleriyle yazışan diplomasi dehası, arkasında gözü yaşlı bir harem ve kanlı bir taht bıraktı. Safiye Sultan'ın karanlık dünyasına adım atmadan önce bu tarz tarihi gizemleri kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız tarihin en karanlık sayfalarını aralıyoruz. Bölüm 1. Arnavutluk'tan hareme. Tarih genellikle kazananların yazdığı masallardan ibarettir. Safiye Sultan'ın kökeni de yüzyıllar boyunca efsanelerle gerçeğin birbirine karıştığı büyük bir sır olarak kaldı. Birçok Avrupalı tarihçi, onun Venedik valisinin kızı Asilzade Sofia Baffo olduğunu iddia etse de, Venedik devlet arşivlerinin derinliklerindeki gizli diplomatik raporlar bambaşka bir hikaye anlatır. O, Venedikli bir prenses değil. Arnavutluğun Sarp dağları arasına gizlenmiş, Dukagcin bölgesinden, Rezi köyünden koparılıp alınan küçük bir kız çocuğuydu. 1560'lı yılların başında, muhtemelen korsanlar veya akıncılar tarafından kaçırıldığında henüz çocuk yaşlarındaydı. Asıl adını, ailesini, köyünün kokusunu sonsuza dek arkasında bıraktı. Zincirlere veya kapalı arabalara mahkum edilen binlerce kızdan biri olarak İstanbul'a, dünyanın merkezine getirildi. Ancak bu kızın kaderi sıradan bir köle pazarında satılmak olmayacaktı. Altın sarısı saçları, porselen gibi duru teni ve büyüleyici güzelliği sayesinde doğrudan saraya seçildi. Ferhat Paşa'nın haremi üzerinden Manisa'ya, tahtın varisi Şehzade Murad'ın sancağına gönderildi. Güzelliği öylesine kusursuz, öylesine parlaktı ki ona saf, temiz anlamına gelen Safiye ismini verdiler. Şehzade Murat, genç Safiye'yi ilk gördüğü andan itibaren ona sırılsıklam aşık oldu. Yıllar boyunca başka hiçbir kadına bakmadı. Safiye, 1566 yılında Murad'a bir erkek evlat, Şehzade Mehmet'i verdiğinde, sıradan bir cariye olmaktan çıkıp, geleceğin padişahının annesi, bir Haseki ünvanını kazandı. Fakat zirveye giden yol, sarayda hiçbir zaman dikensiz değildi. Safiye'nin en büyük engeli, imparatorluğun o güne kadar gördüğü en kudretli kadın olan kayınvalidesi Nurbanu Sultan'dı. Nurbanu, gelininin oğlu üzerindeki bu mutlak hakimiyetinden nefret ediyor, onu kendi iktidarı için büyük bir tehdit olarak görüyordu. Nurbanu'ya göre padişah sadece bir kadına bağlı kalamazdı. Zira hanedanın güvenliği için bolca erkek evlada ihtiyaç vardı. 3. Murat padişah olup yıllar geçtikçe Safiye'den başka erkek çocuğu olmamıştı. Nurbanu Sultan, oğlunun iktidarsızlığa yakalandığını iddia ederek faturayı hemen geline kesti. Safiye oğluma büyü yaptı. Bu suçlama sarayda adeta bir terör estirdi. Safiye'nin en güvendiği hizmetçileri zindanlara atıldı, ağır işkencelerden geçirildi ve bazıları sürüldü. Safiye, bu acımasız saray makinesinin dişlileri arasında ezilmemek için duygularını dondurmak zorundaydı. Nurbanu ve kızı Esmehan Sultan, padişahı Safiye'den uzaklaştırmak için dünyanın dört bir yanından getirtilmiş en güzel cariyeleri sürekli padişaha sundular. Planları işe yaramıştı. 3. Murad'ın Safiye'ye olan sadakati kırıldı. Saray, yeni cariyeler ve ardı ardına doğan çocuklarla dolup taştı. Murad'ın 20'den fazla erkek, 30'a yakın kız çocuğu olacaktı. Ancak Nurbanu Sultan'ın unuttuğu bir şey vardı. Safiye, büyük aşk hikayelerine muhtaç zayıf bir kadın değildi. Aksine, o bir strateji ustasıydı. Padişahın yatağını kaybetmiş olabilirdi. Ancak onun aklını ve saygısını asla kaybetmedi. Tahtın en büyük ve tek meşru varisi olan Şehzade Mehmet'in annesi olarak sabırla bekledi. Rakiplerinin hatalarını izledi
ve gücün asıl tadını almak için yıllarca sürecek o sessiz, ölümcül oyunun kurallarını yeniden yazmaya karar verdi. Bölüm 2. Haremdeki ölümcül rekabet. 1583 yılı. Osmanlı hareminde kartların yeniden dağıtıldığı, bir devrin kapanıp yenisinin açıldığı o kritik yıldı. İmparatorluğu demir yumrukla yöneten Nurbanu Sultan hayatını kaybettiğinde Safiye'nin önündeki en büyük gölge kalkmıştı. Yıllarca süren aşağılanmaların, zindanlarda işkence gören hizmetçilerin intikamını almak için artık serbestti. O günden sonra sarayın mutlak hakimi, yegane kadın efendisi oldu. Ancak asıl büyük sınavı kocası Sultan III. Murad'ın ölümüyle başlayacaktı. Ocak 1595. Topkapı Sarayı'nın kalın duvarları imparatorluğu sarsacak bir sessizliğe büründü. Sultan III. Murat yatağında son nefesini vermişti. Normal şartlarda bir padişah öldüğünde şehirde anında isyanlar çıkar, Yeniçeriler bahşiş için saray kapılarına dayanırdı. Üstelik tahtın asıl varisi olan oğlu Şehzade Mehmet, kilometrelerce uzakta Manisa'daydı. Eğer ölüm haberi duyulursa İstanbul kan gölüne dönebilirdi. Safiye Sultan, hayatının en büyük kumarını oynamaya karar verdi. Kocasının ölümünü herkesten gizledi. Sarayın en güvenilir dilsiz ağalarını çağırtarak padişahın cansız bedenini gizlice sarayın mahzenlerine indirdi. Ceset kokmasın ve çürümesin diye devasa buz kalıplarının üzerine yatırıldı. Günler boyunca padişah sanki yaşıyormuş gibi odasına yemekler gönderildi, sahte fermanlar yazıldı. Safiye Sultan, kocasının buz üzerindeki cesedi alt katta yatarken, üst katta imparatorluğu tek başına yönetiyordu. Ancak sarayda fısıltılar yükselmeye başlamıştı bile. Padişahın günlerdir ortalıkta görünmemesi, harem odalarında dedikodulara yol açtı. Cariyeler ve kalfalar, sarayın üzerinde kara bir bulutun dolaştığını hissediyor, korkuyla birbirlerine yaklaşıyorlardı. Bu dedikoduları bastırmak için Safiye Sultan, kocasının mührünü kullanarak sahte fermanlar yazdırmaya devam etti. Devleti yöneten divan üyeleri bile, gelen emirlerin aslında ölü bir padişahın elinden çıktığından habersizdi. Safiye, bu yalanı sürdürmek için her şeyi riske atmıştı. Bu esnada, sarayın arka kapısından gecenin karanlığına karışan gizli bir ulak, ecel terleri dökerek atını Manisa'ya doğru sürüyordu. Elindeki mühürlü kağıtta sadece tek bir cümle yazılıydı. Baban öldü, taht senindir, acele et. Sarayda geçen o 11 gün, Safiye Sultan için koca bir ömür gibiydi. Her ayak sesi bir isyanın kıvılcımı olabilirdi. Ve nihayet 11. günün sabahında ufukta beklenen atlılar göründü. Şehzade Mehmet, gizlice deniz yoluyla İstanbul'a ulaşmış ve saraydan içeri adım atmıştı. Plan kusursuz işlemiş, tek bir damla kan dökülmeden taht devir teslimi gerçekleşmişti. Tabii 3. Mehmet'in tahta çıkar çıkmaz vereceği o meşhur ve kanlı kardeş katli emrine kadar. Oğlu tahta çıktığında Safiye artık sıradan bir haseki değil, Osmanlı İmparatorluğu'nun en tepe noktasıydı, Valide Sultan. Onun dönemi sadece sarayın içini değil, tüm dünyayı sarsacak bir gücün uyanışıydı. Zira Safiye Sultan, iktidarını sadece harem duvarlarıyla sınırlamayacak, gözünü Avrupa'nın en güçlü krallıklarına dikecekti. Kraliçelerin oyunu yeni başlıyordu. Bölüm 3. Kraliçelerin oyunu. Safiye Sultan, iktidarının zirvesine ulaştığında sadece sarayın karanlık koridorlarında değil, uluslararası arenada da oyun kurucu haline gelmişti. O dönemde Avrupa, İspanya'nın deniz aşırı gücü ve Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun baskısı altında eziliyordu. Safiye Sultan bu güç dengesinde kendi safını çoktan seçmişti. İngiltere. Bir kadın dünyanın öbür ucundaki bir başka güçlü kadınla Kraliçe 1. Elizabeth ile doğrudan mektuplaşmaya başladı. Bu diplomatik tarihte eşine az rastlanır bir ittifaktı. İngiliz ticaret gemileri Akdeniz'deki İspanyol ablukasını aşarak İstanbul limanlarına yanaşmaya başladı. Bu gemiler sadece kumaş ve baharat değil, iki kraliçe arasındaki gizli ittifakın en önemli halkası olan diplomatik hediyeleri de taşıyordu. İngiltere'nin Osmanlı başkentindeki elçileri padişahtan çok Safiye Sultan'ın huzuruna çıkmak için sıraya giriyordu. Çünkü devletin gerçek mührünün kimin elinde olduğunu herkes biliyordu. Kraliçe Elizabeth, Safiye Sultan'ın kalbini kazanmak için ona paha biçilmez mücevherler, ipek kumaşlar ve o dönemin en nadide kozmetik ürünlerini gönderiyordu. Karşılığında Safiye Sultan da İngiliz tüccarlarına Akdeniz'de imtiyazlar sağlanması için padişaha baskı yapıyor, Avrupa'daki güç savaşını İngiltere lehine çeviriyordu.
Safiye Sultan elinde Elizabeth'in gönderdiği küçük el portresini tutarken kendini o kraliçeyle kıyaslıyordu. Biri dünyanın öbür ucunda orduları yöneten bir kraliçeydi, diğeri ise doğunun en büyük imparatorluğunun gizli sultanıydı. İkisi de erkeklerin dünyasında tek başlarına savaşıyorlardı. Ancak bu dostluk büyük bir skandala da kapı aralayacaktı. Kraliçe Elizabeth 1593 yılında Safiye Sultan'a son derece gösterişli, Avrupa tarzı, üzeri açık, altından yapılma bir at arabası hediye etti. Safiye Sultan'ın o güne dek hiçbir Osmanlı kadınının yapmadığı bir şey yaparak bu üstü açık kafir icadı arabayla İstanbul sokaklarında boy göstermesi halk arasında büyük bir infial yarattı. İnsanlar devletin bir kadının, üstelik de İngilizlerle işbirliği yapan bir kadının elinde oyuncak olduğuna inanmaya başlamıştı. Bu devasa diplomatik ve siyasi ağın finansmanını sağlamak elbette kolay değildi. Safiye Sultan'ın saray dışındaki eli, gözü ve kulağı Kira Esperanza Malki adında zengin bir Yahudi kadındı. Esperanza sadece elçilerden gelen rüşvetleri ayarlamakla kalmıyor, aynı zamanda gümrük vergilerini topluyor, paşaların atanması için alınan devasa rüşvet komisyonlarını organize ediyordu. Safiye ve Esperanza, imparatorluğun tüm zenginliğini adeta kendi şahsi kasaları gibi yönetiyorlardı. Esperanza aracılığıyla toplanan bu altınlar, devlet kademelerindeki paşaların sadakatini satın almak için kullanılıyordu. Safiye Sultan'a karşı çıkan veya onun çıkarlarına uymayan her sadrazam ya da vezir, bu rüşvet çarkı sayesinde bir gecede görevinden alınıyor, yerlerine Safiye'nin sadık adamları getiriliyordu. Safiye Sultan, rüşvet ve kayırmacılıkla atadığı paşaları, üzerinden ordunun ve donanmanın da yönünü belirliyordu. O, sarayın balkonundan denize açılan devasa Osmanlı donanmasını izlerken, aslında tüm Avrupa'nın kaderine hükmettiğinin farkındaydı. Ancak bu doymak bilmez güç zehirlenmesi hem kendisini hem de en sadık sırdaşını kanlı bir uçuruma doğru sürüklemek üzereydi. Sokaklarda daha önce hiç duyulmamış bir öfke birikiyordu. Bölüm 4. Kanlı Sokaklar ve Sırdaşın Ölümü. Yıl 1600. İmparatorluğun hazinesi, uzun süren savaşlar ve sarayın bitmek bilmeyen lüks harcamaları yüzünden tam anlamıyla tükenmişti. Çözüm olarak paranın içindeki altın ve gümüş oranı düşürüldü. Yani taşiş yapıldı. Maaşlarını bu değersiz, kırpık aktererle alan sipahiler sonunda patlama noktasına geldi. Kılıçlarını çeken binlerce asker İstanbul sokaklarını ateşe vererek saraya doğru yürüyüşe geçti. Hedeflerinde tek bir isim vardı. İmparatorluğu perde arkasından yönettiğine inandıkları Valide Safiye Sultan. Sipahiler saray kapılarına dayandı. Muhafızlar kapıları kapatmış, içeridekilerse korkuyla isyancıların kapıyı kırıp içeri girmesini bekliyordu. Ayaklanma o kadar büyüktü ki sarayın temelleri sarsılıyordu. Saray penceresinden aşağıdaki kaosu izleyen devlet adamları ve sadrazam panik içindeydi. İsyanı bastıracak ne güçleri ne de paraları vardı. Her an bir kurban verilmesi gerektiğini biliyorlardı. Askerler Valide Sultan'ın kellesini istiyorlardı. Ancak doğrudan hareme girip bir valideyi öldürmek kendi yasalarına göre bile büyük bir tabuydu. Bunun yerine oklarını Safiye Sultan'ın dışarıdaki gölgesine, onun kara kutusu olan rüşvet çarkının yöneticisi Kira Esperanza Malki'ye çevirdiler. Esperanza yaklaşan fırtınayı fark edip saklanmaya çalıştı ama kaçacak hiçbir yeri kalmamıştı. Gözü dönmüş sipahiler, Esperanza'nın İstanbul sokaklarındaki lüks arabasının önünü kesti. Tarihin gördüğü en acımasız anlardan biri yaşandı. Safiye Sultan'ın en yakın sırdaşı, sokak ortasında askerler tarafından linç edildi. Cesedi parçalara ayrılarak İstanbul'un çeşitli yerlerindeki ağaçlara asıldı. Servetine, altınlarına ve Safiye Sultan'ın rüşvet kayıtlarını tuttuğu o meşhur defterlere el konuldu. Haber saraya ulaştığında Safiye Sultan derin bir sessizliğe gömüldü. Yıllardır güvendiği, sırlarını paylaştığı, imparatorluğu birlikte soydukları en yakın dostu, sokak köpekleri gibi parçalanmıştı. Eline ulaşan kanlı mücevher parçasına bakarken hissettiği şey sadece keder değil, daha önce hiç tatmadığı kadar büyük ve karanlık bir öfkeydi. Kendisine meydan okunmuştu. Ve Safiye Sultan intikamını almak için hiç beklemedi.
Sarayın kapılarını kapattıran Valide Sultan, isyanı bastıramayan sadrazamı ve devlet adamlarını huzuruna çağırttı. Parmağıyla işaret ettiği herkesin kellesinin vurulmasını emretti. İsyana katılan sipahilerin elebaşları tek tek avlandı ve boğduruldu. Safiye Sultan hayatta kalmıştı. Ama bu kan banyosu, asıl büyük trajedinin, kendi kanından birini feda edeceği o korkunç gecenin sadece bir provasıydı. Bölüm 5. Hanedan Trajedisi. 1600'lerin başı. Osmanlı tahtında oturan Sultan 3. Mehmet, zayıf karakterli ve aşırı kuşkucu bir hükümdardı. Onun bu zayıflığı, en büyük oğlu Şehzade Mahmud'un ise tam aksine cesur, zeki ve asker tarafından çok sevilen bir figür olması saraydaki dengeleri sarstı. Sipahiler ve Yeniçeriler, Şehzade Mahmud'un ordunun başına geçmesini istiyor, onu geleceğin büyük fatihi olarak görüyordu. Ancak bu popülerlik iki kişinin uykularını kaçırıyordu. Tahtını kaybetmekten korkan padişahın ve iktidarını kimseyle paylaşmak istemeyen Valide Safiye Sultan'ın. Şehzade Mahmud'un annesi Halime Sultan, oğlunu korumak ve tahta çıkacağı günü öğrenmek için saray dışındaki bir remilciye, yani geleceği okuyan bir müneccime mektup yazdı. Remilciden gelen cevap dehşet vericiydi. Yakında 3. Mehmet ölecek, oğlunuz Mahmud tahta çıkacak. Ancak bu mektup hedefine ulaşamadı. Safiye Sultan'ın saraydaki devasa casus ağı mektubu ele geçirdi. Safiye, torununu yok edecek o ölümcül kanıtı artık elinde tutuyordu. Safiye Sultan mektubu alıp doğrudan oğlu 3. Mehmet'in huzuruna çıktı. Zaten evlat acısı ve tahtını kaybetme korkusuyla aklını yitirmek üzere olan padişaha mektubu gösterdi. "Oğlun senin ölümünü gözlüyor, tahtına göz dikmiş," diyerek oğlunun beynini yıkadı. Safiye Sultan için kendi gücü, torununun hayatından çok daha değerliydi. Padişah, annesinin manipülasyonuyla oğlunun idam fermanını imzaladı. Haziran 1603 gecesi. Şehzade Mahmud saraydaki odasında derin bir uykudayken kapısı sessizce açıldı. İçeriye dilsiz cellatlar girdi. Genç şehzade uyandığında artık çok geçti. Karanlık koridorlarda yankılanan boğuşma sesleri bir hanedanın geleceğinin de boğulup gittiğinin ilanıydı. Oğlunun odasından gelen çığlıkları duyan ama kapıdaki muhafızlar yüzünden içeri giremeyen Halime Sultan, taş duvarları yumruklayarak feryat ediyordu. Ancak haremin soğuk mermerleri feryatlara sağırdı. Bir anne, oğlunun ellerinin arasından kayıp gitmesini izlemek zorunda kalmıştı. Şehzade Mahmud'un cansız bedeni odadan çıkarıldığında saraya ve padişahın ruhuna karanlık bir suçluluk duygusu çöktü. Kendi oğlunu katleden 3. Mehmet, bu vicdan azabıyla akli dengesini tamamen yitirecek ve sadece birkaç ay sonra o da ölecekti. Ertesi sabah Şehzade Mahmud'un tabutu saray kapısından çıkarılırken İstanbul semalarında bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Safiye Sultan pencerenin arkasından bu tabutun gidişini izledi. Yüzünde ne bir pişmanlık ne de bir damla gözyaşı vardı. O, kendi iktidarını korumuş, taht üzerindeki gölgeleri temizlemişti. Mahmud gitmişti ancak bu vahşet Safiye Sultan'ın sonunu getirecek olaylar zincirini başlatmıştı. Kendi oğlunu kışkırtarak torununu katlettiren bu kadın sonunda koskoca sarayda yapayalnız kalmıştı. Güç her şey demekti. Ta ki o gücü ellerinizden çekip alacak bir sonraki nesil kapıya dayanana kadar. Ve o gün çok yakındı. Bölüm 6. Lanetli miras ve çöküş. Şehzade Mahmud'un idamından sadece 6 ay sonra 1603 yılının Aralık ayında Sultan 3. Mehmet aniden vefat etti. Kimileri onun vicdan azabından öldüğünü, kimileri ise zehirlendiğini fısıldıyordu. Ancak kesin olan tek bir şey vardı, Safiye Sultan'ın saraydaki en büyük dayanağı, oğlu ölmüştü. Ve tahta geçecek yeni padişah sadece 13 yaşında bir çocuktu. Tahta çıkan çocuk hükümdar Sultan 1. Ahmet'ti. Herkes onun yaşının küçüklüğü nedeniyle babaannesi Safiye Sultan'ın kontrolü altında kalacağını düşünüyordu. Ancak genç Ahmet tahta çıktığında tarihin en büyük şoklarından birini yaşatacaktı. Kardeş katli yasasına ve saraydaki kadın egemenliğine karşı derin bir öfke besliyordu. Genç padişahın annesi Handan Sultan, valide sultanlık makamına geçer geçmez ilk hedefini belirledi. Safiye Sultan'ı saraydan tamamen uzaklaştırmak. Handan Sultan, oğluna babaannesinin geçmişte çevirdiği entrikaları, amcası Mahmud'un nasıl haksız yere idam ettirildiğini tek tek anlattı.
Genç padişah, Safiye Sultan'ın gücünü kırmaya kararlıydı. Ocak 1604, padişahın emri sarayda yankılandı. Eski valide Safiye Sultan derhal eski saraya sürülecektir. Yıllarca dünyaya hükmeden, kraliçelerle mektuplaşan Safiye Sultan, tüm hazinesine el konularak bir gecede Topkapı Sarayı'ndan çıkarıldı. Sadece basit bir at arabasına bindirilerek gözden düşmüş kadınların gönderildiği eski saraya yollandı. Gücü elinden alınan bir kraliçe artık sadece bir gölgeden ibaretti. Safiye Sultan'ın sürgün edilmesiyle onun gücünün ve ihtişamının sembolü olan yeni cami inşaatı da Eminönü sahilinde bıçak gibi kesildi. İnşaat durduruldu, mimarlar saraydan çekildi. Caminin temelleri sular altında kaldı, ahşap iskeleler çürüdü. Eminönü halkı bu yarım kalmış devasa yapıyı Safiye'nin lanetli mirası olarak adlandırdı. Cami, tam 57 yıl boyunca o çamurlu sahil kenarında harabe halinde bekleyecekti. Eski sarayın tozlu ve soğuk odaları Safiye Sultan'ın yeni dünyası oldu. Artık ne rüşvet defterleri, ne İngiliz elçiler, ne de önünde diz çöken sadrazamlar vardı. Safiye, günlerini sadece eski anılarını düşünerek ve pencereden dışarıyı izleyerek geçiriyordu. Zirveden en dibe düşmenin acısı, fiziksel yaşlanmasını da hızlandırmıştı. Odasının duvarında asılı duran, eskiden giydiği o muhteşem zümrüt yeşili kaftana bakıp iç geçiriyordu. O kaftan, bir zamanlar tüm cihanın onun önünde eğildiğinin kanıtıydı. Şimdi ise sadece güve yiyen, tozlanan bir kumaş parçasıydı. İktidarın ne kadar geçici olduğunu anladığında artık çok geçti. 1619 yılının soğuk bir kış gününde Safiye Sultan bu sessiz odada son nefesini verdi. Ölümü, bir zamanlar dünyayı sarsan bu kadın için şaşırtıcı derecede sessiz oldu. Ne yeniçeriler ayaklandı, ne de sarayda büyük yas ilan edildi. O, unutulmuş bir efsaneydi artık. Arnavutluk dağlarından masum bir kız çocuğu olarak başlayan bu yolculuk, Osmanlı tarihinin en güçlü ve en çok nefret edilen kadını olarak eski sarayın soğuk taşlarında son bulmuştu. Kapanış, gücün bedeli. Safiye Sultan'ın eski sarayda çürümeye terk ettiği o çamurlu temeller, onun ölümünden tam 44 yıl sonra bir başka güçlü valide sultan olan Turhan Hatice Sultan tarafından tamamlandı. Yeni cami, bugün Eminönü sahilinde tüm görkemiyle yükselirken, aslında temellerinde Osmanlı tarihinin en hırslı kadınlarından birinin ayak izlerini taşır. Caminin her bir taşı, Safiye Sultan'ın yükselişini ve düşüşünü fısıldar. Bugün Safiye Sultan'ın bedeni, Ayasofya Camii'nin hemen yanındaki görkemli türbede, bir zamanlar hayatını ve tahtını kontrol ettiği kocası 3. Murad'ın yanında yatmaktadır. Ölüm, tüm taht kavgalarını, rüşvet çarklarını, mektupları ve isyanları eşitlemiştir. Dünyayı sarsan o devasa güç, şimdi sadece birkaç metrelik bir sandukanın içine sığmıştır. Ancak Safiye Sultan'ın açtığı yol kapanmadı. Onun kurduğu harem egemenliği, yani kadınlar saltanatı, onun ardından gelecek olan Kösem Sultan ve Turhan Hatice Sultan gibi figürlerle daha da güçlenecekti. Safiye, haremdeki cariyelerin sadece birer süs değil, imparatorluğun kaderini çizen birer hükümdar olabileceğini tüm dünyaya kanıtlamıştı. Peki geriye ne kaldı? Yıkılan sadrazamlar, katledilen kardeşler, dökülen kanlar ve feda edilen canlar. Hepsi sarayın taş duvarlarında birer yankı olarak kaldı. Güç, onu elinde tutanları yiyip bitiren amansız bir canavardı ve Safiye Sultan bu canavarla dans etmeyi seçmişti. Tarih arşivlerinde onun adı, kimi yerde zeki bir diplomat, kimi yerde oğlunu manipüle eden bir cani, kimi yerde ise rüşvet ile devleti kemiren bir hırsız olarak geçer. Ama hiç kimse onun cesaretini ve zekasını inkar edemez. O, haremin kafesinden çıkıp dünyayı parmağında oynatan bir dahiydi. Belki de ömrünün son demlerinde eski sarayın penceresinden dışarı bakarken aklına gelen son şey ne tahtı ne de altınlarıydı. Belki de sadece Dukakcin dağlarında ailesinin yanında koştuğu o küçük, masum kız çocuğuydu. Sofya'nın Safiye olmadan önceki o huzurlu, tasasız günleriydi. Hırsları dünyayı yakan, kararlarıyla imparatorlukları sarsan Safiye Sultan, Osmanlı'nın en parlak ama
en karanlık dönemine imzasını atıp sessizce aramızdan ayrıldı. Onun hikayesi, gücün ne kadar göz alıcı ama bir o kadar da yalnızlaştırıcı ve yıkıcı olduğunun en büyük kanıtıdır. Arnavutluk dağlarından Topkapı Sarayı'nın zirvesine uzanan, cellatların gölgesinde yazılan ve 57 yıl süren o lanetli cami inşaatıyla mühürlenen bir ömür. Tarihin derinliklerinde yankılanan bir fısıltı olarak kalmaya devam edecek. Biz gücü istedik ve gücün bedelini en ağır şekilde ödedik. Bu yolculukta bizimle yürüdüyseniz lütfen kanalımıza abone olun, bildirimleri açın ki tarih fısıltısının seslerini kaçırmayın. Hoşça kalın.